Evet. Değerli arkadaşlar merhabalar. Şöyle sayfayı büyüteyim. Copyright Oxford Evet. University Press, 1992. Başa alayım. Değerli arkadaşlar merhabalar. Bir İngilizce hikaye kitabı okuma dersinde tekrar birlikteyiz. Bu dersimizde, bu video etkinliğimizde İngilizce kitap okumaya çalışacağız. Hikaye kitabı okumaya çalışacağız. Bu okuma işlemini sesli kitaplar üzerinden gideceğiz. Önce kitabın orijinal sesiyle ilgili, yani bunu İngilizce dilinde okuyan kişi okuyacak belli bir bölümünü. Sonra ben araya girip onu Türkçe anlamlandırmaya çalışacağım. Böylelikle kitabı bitirmeye çalışacağız. Hemen başlayalım. Zaten uygulamada göreceksiniz. Ben gerekli bilgileri falan, yani gramer açıklaması olsun, ondan sonra fiil açıklaması olsun, kelime açıklaması olsun, onları cümle içinde kullanırken vereceğim arkadaşlar. Yani vermeye çalışacağım daha doğrusu. Hemen başlayalım. Kitabımızın ismi bu arada Dead Man's Island. Ölü Adamın Adası. Evet, Ölü Adamın Adası. Dead Man's Island by John Escott. Published and copyright Oxford University Press, 1992. Chapter 1. Coming to England. My name is Carol Sanders. I live in England now, but when I was younger, I lived in Hong Kong. My father was a businessman there, and my mother worked as a secretary. We lived in Hong Kong for 7 years. Evet. I was happy at school with lots of friends. Burada And we duralım. had a good time. Burada durduk. Ben baştan alıyorum arkadaşlar. Yani orijinal sesi verdik. Ondan sonra da ben girip bunu Türkçe anlamlandırmasını yapacağım. Coming to England, İngiltere'ye geliş. My name is Carl Sanders. Benim adım Carl Sanders. I live in England now. Ben şimdi İngiltere'de yaşıyorum. But when I was younger, fakat gençliğimde I lived in Hong Kong. Hong Kong'da yaşıyordum. Yani yaşardım. My father was a businessman there. Babam orada bir iş adamıydı. And my mother worked as secretary. Ve annem bir sekreter olarak çalıştı. Daha çok yani çalışıyordu gibi. We lived in Hong Kong for 7 years. Hong Kong'da 7 yıl yaşadık. Değerli arkadaşlar, dikkat ederseniz böyle hızlı çevirmeye çalışıyorum. Böyle kelime kelime gidersem bu kitap bitmez. O nedenle mesela benim cümleden anladığım Türkçeyi ne yapıyorum? Size vermeye çalışıyorum. Bunu direkt bir çeviri eylemi olarak algılamayın. Direkt bir çeviri yapmıyorum. Ben cümleyi okuyorum. Cümleden anladığım Türkçe anlamını size naklediyorum. Siz de mesela kitabı okurken hani anlam kuramazsanız benim verdiğim anlamla mesela birleştirebilirsiniz ya da karşılaştırabilirsiniz. Böylelikle doğru olup olmadığınızı görebilirsiniz. O nedenle mesela yani İngilizce bilen birisiyle mesela kitap okumak daha güzel. Daha mesela yani akıcı gelecektir size ve sizi yormayacaktır. Ve aynı zamanda da kitap okuma isteğinizi de artıracaktır. Bu yani yeni başlayanlar hemen bu kitabı okuyamaz mesela. Okuyamaz derken mesela kelimeler falan var. Bir de zaman falan var. Bu kitapta mesela hangi zaman var? Bu kitapta dikkat ederseniz past tense var. Yani geçmiş zaman var. Geçmiş zaman ağırlıklı bir kitap. Ama seviyesi öyle yüksek bir seviye değil. Stage 2 yani level 2 dediğimiz bir seviyeden gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben biraz geriye geleceğim. Evet. Buradan devam edeceğiz. Şuradan devam edeceğiz. Secretary. Evet. We lived in Hong Kong for 7 years. I was happy at school with lots of friends, and we had a good time. I like pop music. The Rolling Stones, David Bowie, and Jake Rosso were my favorites. Evet. Burada hemen Türkçe anlamlandırmaya gidelim. I was happy at school. Okulda mutluydum. Böyle mouse'la da takip etmeye çalışın arkadaşlar. Ben böyle mouse'la da göstermeye çalışacağım. With lots of friends. Çok arkadaşım vardı. And we had a good time. İyi zaman geçiriyorduk. I liked pop music. Pop müziği severdim. The Rolling Stones, David Bowie and Jack Rosso were my favorites. Yani pop müziği severdim. Rolling Stones, David Bowie, Jack Rosso benim favorilerimdi. Evet. Jake Rosso was my favorite singer. He died in a car accident the year I left school. But I listened to his pop records all the time. I had hundreds of pictures and photos of him on my bedroom wall. Evet. Jack Rosso was my favorite singer. Jack Rosso benim favori sanatçımdı. Yani favori şarkıcımdı.
Böyle mouse'la takip edeyim. He died in a car accident the year I left school. Yani okulu terk ettiğim yıl o bir araba kazasında öldü. But I listened to his pop records all the time. Fakat her zaman onun pop şarkılarını dinledim. I had hundreds of pictures and photos. Yani onun o film. Onun birçok resmi var, fotoğrafı var. On my bedroom wall. Benim yatak odası duvarımda. Evet. Hikayeyi devam ediyoruz arkadaşlar. Then one day in winter, when I was 17, things began to go wrong for me. My father went to Bir geriye gelelim. Orada görelim. Then one day, şunu yukarıya kaldıralım. Evet. Then one day in winter when I was 17, 17 yaşındayken bir kış günü things began to go wrong for me. Yani olaylar benim için yanlış gitmeye başladı. Evet. Şöyle alalım, devam edelim. Things began to go wrong for me. Evet. My father went to Australia on business. I loved him very much and didn't like him going away. Come home quickly, I always said to him. Evet. Hemen Türkçe anlamlandırmaya gidelim. My father went to Australia on business. Babam Avustralya'ya iş için gitti. I loved him very much and didn't like him going away. I loved him very much. Onu çok sevdim, çok severdim. And didn't like him going away. Ve onun dışarıya gitmesinden, uzağa gitmesinden hoşlanmazdım. Didn't like. Come home quickly. Çabuk eve gel. I always say to him. Ona her zaman söylerdim. He was in Australia for 2 weeks. Then on the day of his journey home, an aeroplane from Sydney crashed into the sea just south of Hong Kong. Everybody on the plane died. Evet. Bir geri gelelim. Orayı da çevirelim. He was in Australia for 2 weeks. Yani babası o 2 haftalığına Avustralya'ya gitmişti. Avustralya'daydı. Then sonra on the day of his journey home, yani eve dönüş yolculuğunda an aeroplane from Sydney, yani Sydney'den kalkan uçak crashed into the sea, yani suya çarptı, düştü yani just south of Hong Kong. Hong Kong'un güneyinde. Yani biz bunu mesela yani cümleyi çevirdiğimiz zaman, anlamlandırdığımız zaman evet nasıl çevireceğiz? Babam 2 günlüğüne özür dilerim 2 haftalığına Avustralya'daydı. Then on the day of his journey home, yani eve uçakla dönüş yolundayken yani Sydney'den kalkan uçağı Hong Kong'un güneyinde suya çakıldı. Suya düştü. Everybody on the plane died. Uçaktaki herkes, everybody on the plane, uçaktaki herkes öldü. Devam ediyoruz. Just south of Hong Kong. Everybody on the plane died. I heard about the plane crash on television. At first, I did not think about my father. Then I remembered he was flying back from Sydney on that day. I heard about the plane crash on television. Yani ben uçak kazasını televizyondan öğrendim. At first, hemen ilk başta I didn't think about my father. Babam aklıma gelmedi. Yani babamı düşünmedim. Then I remembered he was flying back from Sydney on that day. Ve sonra hatırladım ki oğlum babam Sydney'den dönüş yapıyordu. Geriye dönüyordu. Oh no, I cried. Devam edelim. Oh no, I cried. I telephoned the airport, but they did not know the names of all the passengers then. Perhaps my father didn't get that plane, I thought. Oh please, please. Evet, bir geri geliyorum arkadaşlar. Oh no, I cried. Hayır, ağladım. I telephoned the airport. Hani havaalanını aradım. But I didn't know the name of all the passengers then. Fakat o an bütün yolcuların ismini bilmiyordular. Perhaps my father didn't get that plane. Belki babam bu uçağı kaçırmıştı. Yani bu uçağa binmemişti. I talked, böyle düşündüm. Oh please please. Oh lütfen lütfen. Evet, devam ediyoruz. Get that plane, I thought. Oh please, please. My mother was at work, and I called her on the telephone. She came home quickly, and we went to the airport and waited for news. Evet.
My mother was at work. Annem işteydi. Yani dikkat edin arkadaşlar, bakın mesela yardımcı fiil hep past, was. And I called her on the phone. Ve onu telefonla aradım. She came home quickly. Eve çabucak döndü. Geri gel yani came. And we went to the airport. Havaalanına gittik. We went to airport. And waited for news. Ve haberleri beklemeye başladık. Yani haberleri bekledik. Later, we learned my father was on the plane. Sonra we learned my father was on the plane. Babamın uçakta olduğunu öğrendik. Evet, öğrendik. We learned my father was on the plane. It's not true, I shouted. Ben hemen bağırdım. Gerçek olamaz, bu gerçek olamaz. But it was true, fakat gerçekti. And I began to cry. Ve sonra ağlamaya başladım. Later, we learned my father was on the plane. It's not true, I shouted. But it was true, and I began to cry. I cried for weeks and weeks. I spent many days alone in my room. I was lonely and sad, and I wanted to die too. Evet. Burada I cried for weeks and weeks. Haftalarca, weeks and weeks, haftalarca ağladım. Cry, ağlamak. I spent many days alone in my room. Odamda birçok günü yalnız başıma geçirdim. I spent, geçirmek, spent. Many days, birçok günü. Alone, yalnız. In my room. I was lonely and sad. Ben diyor yalnızdım ve üzgündüm. Sad, üzgün olmak. And I want to die too. Ben de ölmek istedim. I stopped going out with my friends. I didn't want to see other people. I stopped listening to Jake Rosso's records and took his pictures off my bedroom wall. I didn't listen to music or watch television. Nothing mattered anymore. Evet. I stopped going out with my friends. Arkadaşlarımla dışarıya gitmeyi bıraktım. Değerli arkadaşlar, dikkat ederseniz öyle kelime kelime çevirmiyorum bakın. İşte going, stop, out with my friends, böyle çevirmiyorum. Ben cümleden bunu anlıyorum. I stopped going out with my friends. Yani arkadaşlarımla dışarıya gitmeyi bıraktım. Stop yaptım, bitirdim. I didn't want to see other people. Diğer insanları görmek istemedim. Bakın istemedim. Didn't want. I stopped listening to Jack Rosso's records. Jack Rosso'nun şarkılarını dinlemeyi bıraktım. Stopped listening to the Jack Rosso's records. And took his pictures of my bedroom wall. Ve onun resimlerini took his pictures of my bedroom wall. Benim yatak odamın duvarındaki resimlerini çıkarttım. Yani attım yani. I didn't listen to music or watch television. Ben diyor ne müzik izledim yani müzik de dinlemedim, televizyon da izlemedim. Nothing mattered anymore. Artık bir şey beni ilgimi çekmiyor. Yani beni ilgilendirmiyor. Nothing mattered anymore. Then I stopped crying. I stopped feeling sad and began to feel angry. Evet. Then I stopped crying. Sonra ağlamayı bıraktım. I stopped feeling sad. Üzgün olmayı, yani üzgün hissetmeyi bıraktım. Began to feel angry. Ve sonra kızmaya başladım. Yani özür dilerim burada. I stopped feeling sad. Yani üzgün hissetmeyi bıraktım. Began to feel cry angry. Yani ben burada şunu anlıyorum. I stopped feeling sad. Yani üzgün olmayı bıraktım. And I began to feel angry. Yani kızmaya başladım bu sefer. Yani kızgın olmaya başladım. Feel angry. Kızgın hissetmeye başladım. Why did it happen to him? I asked my mother. Why do the best people die? Jake Rosso, my father. Evet. Buranın hemen Türkçe anlamlandırmasını yapalım arkadaşlar. Why did it happen to him? Bu ona neden oldu? Evet, bu ona neden oldu? Asked my mother. I asked my mother. Anneme sordum. Why do the best people die? Neden iyi insanlar ölüyor? En iyi insanlar ölüyor. Best, en iyi. Jack Rosso, my father. Yani babam gibi, Jack Rosso gibi. I don't know, Carol, my mother said. She was unhappy too. Evet. Bir geri geleyim. Oradan devam edeceğiz. I don't know. Bilmiyorum. Carol. My mother said. Annem söyledi bana. She was unhappy too. O da mutsuz. O da üzgün. Carol,
my mother said. She was unhappy too. At the time of the plane crash, I was a student at college. I enjoyed the work and college life very much. But after my father's death, I stopped doing my work at the college. Evet, şuraya kadar gelelim arkadaşlar. At the time of the plane crash, yani uçak kazası meydana geldiği zaman I was a student at the college. Ben diyor kolejde bir öğrenciydim. I enjoyed the work and college life very much. Yani ben kolej hayatını, ondan sonra çalışmaları seviyordum, mutluydum onlarla, eğleniyordum. But after my father's death, fakat babamın ölümünden sonra I stopped doing my work at the college. Babamın ölümünden sonra kolejdeki çalışmama son verdim. Evet, durdurdum. Buradan devam ediyoruz. I began to go out with some new friends. They were different from my other friends, and my mother didn't like them. Evet, devam edelim buradan. I began to go out with some new friends. Yani birkaç yeni arkadaşla dışarıya gitmeye başladım. Evet, cümleye bakın arkadaşlar. I began to go out, dışarıya gitmeye başladım with some new friends. Yani şöyle anlamlandırıyoruz. Birkaç yeni arkadaşla dışarıya gitmeye başladım. They were different from my other friends. Bunlar benim diğer arkadaşlarımdan farklıydı. And my mother didn't like them. Ve annem onları sevmiyordu. Evet. Devam ediyoruz. They're bad people, Carol, she told me. They do dangerous things. They're exciting, I said, and I like them. Evet. Buraya kadar bu konuşmayı hemen anlamlandıralım. Bakın Türkçe'ye çeviriyorum demiyorum arkadaşlar. Anlamlandırmaya çalışıyorum. Benim Türkçe yani anladığım cümleyi size söylüyorum. They are bad people, Carol. Carol, onlar kötü insanlar. She told me, bana annem söyledi. They do dangerous things. Yani çok tehlikeli işler yapıyorlar. Ben de dedim ki yani bak burada they are exciting fakat heyecan verici. I said, söyledim. And I like them ve onlardan hoşlanıyorum. Evet, hikayeyi dinlemeye devam ediyoruz. I knew she was angry, but I didn't care. But then I learned my new friends took drugs, and I began to take drugs too. It was wrong and stupid. I know that now. But I was unhappy and angry. Evet. Bir geri geliyorum. Burası önemli. I knew she was angry but I didn't care. Biliyorum annem kızgındı yani ona kızgındı. But I didn't care. Fakat beni ilgilendirmiyordu. Beni ilgilendirmiyordu. Evet yani takmadım. But then fakat sonra I learned my new friends took drugs. Sonra öğrendim ki benim yeni arkadaşlarım evet uyuşturucu kullanıyorlar. And I began to take drugs. Ve ben de başladım. Ben de uyuşturucu almaya başladım. It was wrong and stupid. Yani aptalcaydı, yanlıştı. Evet. I know that now. Fakat şimdi biliyorum. Yani şimdi biliyorum. But I was unhappy and angry. Fakat o zaman mutsuzdum ve kızgındım. Angry. Devam ediyoruz. It was wrong and stupid. I know that now. But I was unhappy and angry. The police came to the college to arrest some of the students. They didn't arrest me, but I had to leave the college. It was a bad time. Evet. The police came to college to arrest some of the students. Yani birkaç öğrenciyi yakalamak için, yani tutuklamak için polis koleje geldi. They didn't arrest me. Beni yakalamadılar. But I had to leave the college. Fakat kolejden ayrılmak zorunda kaldım. It was a bad time. Çok kötü bir zamandı. My mother was very unhappy with me. What am I going to do with you, Carol? She said. My mother was very unhappy with me. Annem bana çok kızgındı. Yani benimle mutlu değildi. What am I going to do with you, Carol? What am I going to do with you, Carol? She said. Yani ben seninle ne yapacağım, Carol? Annesi söylüyor arkadaşlar. Evet. Dikkat ederseniz what am I going to do with you? Burada bir soru cümlesi var arkadaşlar. Ben seninle ne yapacağım? What am I going to do? Going to do ne yapacağım? Ne yapacağım ben seninle? I'm sorry I told her. Ona dedim ki üzgünüm. I'm sorry, I told her. We'll go back to England,
she said. You can find a college there. Perhaps you can be happier in England. Evet. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. We will go back to England. İngiltere'ye döneriz. İngiltere'ye dönelim. İngiltere'ye döneceğiz gibi diyelim arkadaşlar. She said. Annem söyledi. You can find a college there. Orada bir kolej bulabilirsin. Perhaps you can be happier in England. Belki İngiltere'de daha mutlu olabilirsin. All right, I said. I want to forget what's happened. I want to forget what I've done and begin a new life. Be a new person. Evet, burada duralım. Bir geri gelelim. Alright, pekala dedim. I want to forget what's happened. Yani ne olduysa hepsini unutmak istiyorum. I want to forget what's happened. Ne olduysa hepsini unutmak istiyorum. I want to forget what I have done and begin a new life. Evet. Yani şu ana kadar ne yaptıysam unutmak istiyorum. Evet. Begin a new life. Yani yeni bir hayata başlamak istiyorum. To be a new person. Yeni bir insan olmak istiyorum. Devam ediyoruz. To forget what I've done and begin a new life. Be a new person. A month later, Evet. we came back to England. We lived in London, in a hotel. It was strange at first, with all the red buses and everybody speaking English. It was the beginning of the summer, 3 months before college began in the autumn. London was full of tourists. Evet, buraya kadar anlamlandırma yapalım arkadaşlar. A month later, bir ay sonra we came back to England. İngiltere'ye geldik. We lived in London. Londra'da yaşadık. In a hotel, otelde. It was strange at first. İlk başlarda çok ilginçti. Çok yani sıra dışıydı. With all the red buses and everybody speaking English. Yani bütün bu kırmızı otobüslerle ve herkesin İngilizce konuşmasıyla yani bu ilginçti. Başlarda çok ilginçti. It was the beginning of the summer. 3 months before college began. In the autumn. Yani sonbaharda kolejin başlamasından önce 3 ay başlamasından önce yani yazdı. It was the beginning, yani yazın başıydı. London was full of tourists. Londra turistlerle doluydu. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz buradan. We looked at all the famous buildings. Buckingham Palace, the Tower of London. And we went to restaurants and theatres in the evenings. It was interesting and exciting. And I began to forget the bad times in Hong Kong. Evet, buraya kadar devam edelim. We looked at all the famous buildings. Yani bütün yani ünlü binalara baktık. Yani we looked at all the famous buildings. Bütün Londra'da bütün ünlü binalara baktık. Buckingham Palace, Buckingham Sarayı'na baktık. The Tower of London, Londra Kulesi'ne baktık. And we went to the restaurants and theatres in the evenings. Akşamları restoranlara gittik, tiyatrolara gittik. It was interesting and exciting. Yani ilginçti ve heyecan vericiydi. And I began to forget the bad times in Hong Kong. Ve Hong Kong'taki bu kötü zamanlarımızı unutmaya başladım. I'm pleased we came to London, I told my mother. But after a few weeks, she said, You need to find a college, Carol. Evet, buradan devam edelim. I'm pleased we came to London. Yani Londra'ya geldiğimiz için çok memnunum. Anneme söyledim. But after a few weeks, fakat birkaç hafta sonra annem dedi ki, You need to find a college, Carol. Carol, bir kolej artık bulmak zorundasın. You must go on studying. Çalışmaya devam etmelisin. And I need a job. Ve ben de bir işe ihtiyacım var. Devam edelim. Must go on studying. Evet. And I need a job. That evening, we looked in the newspapers. What about this? I said. I showed my mother a job in the newspaper. Evet, bir geri geliyorum arkadaşlar. Evet. That evening, o akşam we looked in the newspapers. Gazetelere baktık. What about this? Buna ne dersin? I showed my mother a job in the newspaper. Anneme gazetedeki işi gösterdim. Evet. Devam ediyoruz. I said. I showed my mother a job in the newspaper. Evet. Burada duralım arkadaşlar. Bunu diğer bölümde yani kitabın diğer bölümünde ikinci bölümünde işlemeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar videoları böyle en fazla 20-25 dakikalık mesela videolar hazırlayacağım. Kitabın tümünü birden okumayacağım.
Dikkat ederseniz ben burada dil öğretmiyorum. Yani dili öğrenmiş, yani belli bir seviyeye gelmiş kişiyle o dilde mesela yazılmış olan bir hikayeyi, bir romanı okumaya çalışıyorum. Ne yapıyorum? Önce sesi, yani kitabı seslendiren e, seslendirmesini dinletiyorum. Orijinal dilinde dinletiyorum. Sonra kendim okuyorum İngilizce. Aynı şekilde okuduktan sonra da hemen Türkçe anlamlandırmasını yapıyorum. İşte burada siz ne yapacaksınız? Bunu takip edeceksiniz ya da kitabı önceden okumuş olacaksınız, kelimelerinizi çıkartmış olacaksınız. Kitabı çalışmış olduktan sonra bu sefer benimle birlikte okuyacaksınız ve göreceksiniz ki o zaman yani bilen biriyle kitap okumak, yabancı kitap okumak gerçekten çok yararlıymış. Evet, bu da aslında bir dil öğrenme metotlarından biri arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bu tür kitaplara böyle devam edeceğim. Yani belli bir seviyede kitapları okuyacağım. Daha sonra bu seviyeyi arttıracağım. Böyle her gün bir iki video yüklemeye çalışacağım. Yararlı görüyorsanız, yani dil öğrenen birisi için yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videoları paylaşın. Yani abone olmaya çalışın ki yeni gelen videolardan haberdar olasınız. Yani burada amacımız bu. Bu amacın mesela diğer insanlarla paylaşılabilmesi için videonun diğer insanlar tarafından haberdar olması lazım yani. Yani insanlar bu videolardan haberdar olması lazım. O nedenle hani paylaşabilirseniz sevinirim. Herkese kolaylıklar diliyorum. İkinci bölümde buluşmak üzere arkadaşlar. Yani arkası yarın gibi oldu gerçi de. Hadi bakalım.